Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam çok şükür yine sizlerle birlikte yeni bir örnekle karşınızdayım. Etol şallarda, çeyizlik yeleklerde ya da dilerseniz yine bebek örgülerinde uygulayabileceğiniz çok basit bir şiş örgüsü yapacağız. Bunun için elimde güzel pudra tonunda bir yelek yünüm var ve 3,5 diyeceğim çünkü ara bir numara 3,5'a daha yakın bir şişimiz var. Örneğimizin bir tane deseni toplam 8 adet ilmekten oluşuyor. 8'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen çalışması yapacağım için toplam 19 tane ilmek attım şişime. Bir sıra ön yüzden hemen tersimi ördüm. Önüme gelen ilk sırada modelin ön yüzden birinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Yanına 2 tane düz ilmek örüyorum. Şimdi tam burada bir üçlü kesim yapacağız. O yüzden birinci ilmeğimizi sol kesim yapar gibi yönünü çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği de onların üzerinden boşluğa bırakıyorum. Bunun yanına yeniden 2 adet düz ilmek örüp dolayarak ilmeğimi arttırıyorum. Ortada 2 ilmek eksilttik. Başta ve sonda 2 ilmeği artırarak saydığımızda yine toplam 8 tane ilmeğimiz olacak. Bir tane desenimi bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci desenime geçiyorum. Yine tekrar bir düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 tane düz ilmek ördüm ve daha sonra üçlü kesim yapacağım. İlmeğimi en öndeki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Fakat sol kesim yapacak gibi yönünü çeviriyorum. Daha sonra kalan 2 ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve bu ilmeğimizi onun üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Tekrar 2 adet düz ilmek ördükten sonra ikinci desenimi dolayarak artırıp tamamlıyorum. Artı bir ilmeğimizi buraya ekliyoruz. Çünkü başlarken bir düzle başlayıp sonunda aynı teknikle bitirmek adına artı bir ilmeğimizi bir düz olarak örüp bu şekilde kurulumumuzu yapıyoruz. Örneğin tersine gelen sıralarda hiçbir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışacağız. Toplam 10 sıradan oluşan bir model, yani arka tarafı 5 kez öreceğiz ve 5'inde de bu şekilde ters olarak öreceğiz arkadaşlar. O yüzden dilerseniz örneğimizin sadece ön yüz kurulumlarıyla devam edelim ve tersine gelen sıraları baştan sona tüm ilmekleri ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüze geliyoruz. Bu modelin güzel olacak. Bir ilmeği düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Üçlü kesime geldim. Bakın kesim yapılan ilmek burası. Sağından ve solundan birer ilmek alınıyor. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip örmeden aldığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Tekrar 2 adet düz ilmek örüp ilmeğimi dolayarak arttırıyorum ve ilk desenimi bitiriyorum. İkinci desene başlıyorum. Bir düz ördüm, bir arttırdım ve 2 tane düz ördüm. Bir ilmeği örmeden alıp 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve örmeden aldığım ilmeği üzerinden boşluğa bırakıyorum. Tekrar 2 ilmek düz dolayarak ilmek arttırıp sondaki bir düzümü ve daha sonra kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Tersinde dediğim gibi baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. 1, 3, 5 ön yüzdeki sıralar tekrar sıraları. Bir düz ördüm, bir arttırdım, 2 ilmek düz örüyorum ve üçlü kesimimi yapıyorum. Birincisini örmedim, 2'yi birlikte kesiyorum ve örmediğimi üzerinden boşluğa bırakıyorum. Bu şekilde kesimimizi oluşturup 2 adet düz örüyorum. İlmek arttırdım.
Bir düz ördüm, ilmek arttırdım, 2 düz örüyorum. Birincisini örmüyorum, ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum alttan batarak. Bunu da üzerinden boşluğa bıraktık. Tekrar 2 ilmek düz, 1 ilmek artırma, bir düz ve en son kenar ilmeğimizi örerek yeniden sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ön yüzü örneğin 7. sırasına geldiğimizde bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak çalışacağız. 1, 3, 5 aynı tekrar, toplam 3 ajur deliği olduktan sonra 4 sırada boş olarak örüp yeniden ajurlu bölümümüze geçiş yapacağız. O yüzden 7. sıramızı bu şekilde baştan sona düz olarak örüyorum. Tersini tamamlayıp 9. sırama geliyorum. Yeniden baştan sona tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ve bu şekilde 10 sıralık bir tane desenimizi de tamamlamış olacağız. Çünkü ön yüzdeki son sıramız 9. sıramızda. İlmeklerimizi 7. sırada olduğu gibi düz olarak çalışıyoruz. Ve tamamlamış oluyoruz. Bu model özellikle ikinci desenin bitişinden sonra daha net ortaya çıkıyor. Ama ben şöyle bunun üzerine hemen birinci kurulum sırasında bunun üstüne kurup göstermek istiyorum ve daha sonra asıl örneğimizi gösterelim. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırıp 2 tane düz örüyoruz. Üçlü kesimimizi yapıyoruz bu noktaya. Birincisini örmüyoruz. İkisini birlikte kesip örmediğimizi üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Tekrar 2 adet düz, bir artırma ve daha sonra ikinci desen için bir düzü örüp artırıyorum. Şöyle bir baktığınızda bakın örneğimiz bu şekilde oluşuyor. Yine 2 düz. Birincisini örmeyip ikisini birlikte kesiyorum ve üzerinden boşluğa bırakıyorum. Tekrar 2 düz, bir artırma, bir düz ve kenar ilmeğimizi örerek birinci sırayı yeniden tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi en az 2 desen çalıştıktan sonra ortaya çıkan modelimiz bu şekilde oluyor. Ben kalın ipte duruşuna bayıldım. Yani anlatımda kullandığım ipte zaten şahane duruyordu. Angora'da özellikle çalışmak istedim. Bunda da çok zarif ve çok da güzel duruyor. Şiş olarak 3 numara misina şiş kullandım. Normal anlatımda yarım numara daha üstünü kullandım. Siz yine el ayarınıza göre istediğiniz kalınlıkta bir şişle yapabilirsiniz arkadaşlar. Önüne kafes lastiği, altına lastik yapmadım. Çünkü hafif bir su dalgası zaten kendiliğinden oluşuyor. Tersi tamamen ters. Sadece ön yüzde kurulan bir model. Bu arada angoramın rengi bitmiş diye düşünmeyin. Bu bir batik ipti. O yüzden bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Kolay, herkesin yapabileceği tarzda bir model. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.